2018 yılının ilk bölümünde bilinçli motorcu köşemiz için hazırlamış olduğumuz bir video ile karşınızdayız. Motosikletlerimizin en önemli güvenlik ekipmanı olan lastikle ilgili bilmediklerimizi, merak ettiklerimizi veya bildiğimizi sandığımız birçok şeyi öğrenmek üzere Türkiye'nin en büyük motosiklet lastik üretim firması olan Anlas'ın Düzce'deki üretim tesislerine geldik. Hem biraz tesisleri gezdik hem de birinci ağızdan, en yetkili ağızdan bilmediğimiz soruların cevaplarını aradık. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm bu bölümü lütfen sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Bizim Anlaş olaraktan koyduğumuz bir nokta var. Kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Her şeyden önce biz Anlaş olaraktan kendimizi ıslakta kuruda her tarafta yolu tutan bir ürün üretme hedefindeyiz. X markası 20.000 kilometre yapabilir. Anlaş'ta 20.000 kilometre yapamazsınız. 18.000 kilometre yaparsınız. Ama nerede önemli? Otomobilde emniyet kemeriniz vardır. Burada lastiğiniz vardır. Frene bastığınızda o lastik görevini yapmıyorsa artık hiçbir önlemi yoktur. Bizim için kilometre hedef değildir. Bizim için ıslakta kuruda. Her yol şartında lastiğimizle yol arasındaki bağlantıyı koparmamaktır hedefimiz. O yüzden eğer niye Anlaş diyorsanız burada rakiplerimizin birçoğuna göre önde olduğumuz nokta her yol şartında yolu tutabilmemizdir. Bir motosiklet lastiği seçerken lastiği tanımak değil, önce kullanan arkadaşın kendini tanıması lazım. Eğer kendini tanıyamıyorsa hiçbir şekilde kimsenin yönlendirmesiyle, bayinin veya bizim yönlendirmemizle doğru lastiği seçemez. Her şeyden önce ben nasıl bir kullanıcıyım? Hard bir kullanıcı mıyım? Soft bir kullanıcı mıyım? Offroadçu muyum? Caddede mi giderim? Yoksa kışın yazın her tarafta mı kullanırım? Bunları tanımlamanız lazım. Önce kendimizi tanımamız lazım bu yüzden. Eğer ben sadece asfaltta gidiyorsam, motorumun altında dişli lastik güzel gözüküyor diye gidip dişli lastik alıyorsam, sadece bu keyif nerede olur? Kafenin karşısına koyup çay içerken, onu izlerken keyif alırım. Ama yolda bu keyfi alamam. Ben offroadcuysam dişli lastiği seçerim. Sadece asfaltta gidiyorsam o zaman düz bir lastik seçmem lazım. Eğer sıfırın altında kullanıyorsam lastiğimi kesinlikle kış lastiği seçmem lazım. Bunlara dikkat etmesi lazım kullanıcı. Önemli olan kriterler bence kullanıcının kendini tanıması. Yeni üretilmiş bir lastiği hiç motorun altına takmadan 5 sene doğru bir stoklama koşulunda saklayabilirsiniz. Bir lastik motorun altına girdikten sonra, bunu motosiklet lastiği için söylüyorum özellikle üzerine basa basa. Bir motosiklet lastiğinin motorun altına girdikten sonraki ömrü 3 senedir. Ama bu diş aşınmasıyla da paraleldir. Şimdi lastiklerin baktığınızda çoğu kullanıcı bilmez. Lastiklerin önünde TWE diye bir markalama vardır. Aslında o lastiğin aşınma göstergesinin olduğu yerdir. Oraya kadar kullanabilirsiniz lastiği der. Eğer lastiğimizin dişi bitmediyse 3 sene sonra atmalısınız. Çünkü lastik sertleşir ve fren mesafesini artık tutturamazsınız. Ki dediğimiz gibi her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Emniyet kemerimiz yok bizim. Kaskımız var, montumuz var, dizliğimiz var, artı lastiğimiz var. O lastiğin ömrü o yüzden önemlidir. Motorun altında en fazla 3 senedir. Kilometreye baktığınızda ise A kullanıcısı der ki ben 15.000 kilometrede değiştiriyorum. B kullanıcısı 25.000 kilometrede değiştiriyorum. Aslında bu kullanıcının tamamen performansıyla alakalıdır. Eğer hard bir kullanıcıysa, gerçekten motosikletini seri kullanıyorsa, evet bu 15.000 kilometrede giden lastik vardır.
Bu tabii segmente göre çok değişir aslında. Hani motosiklet segmenti çok geniş bir segment olduğu için. Ama aynı segmentteki B kullanıcısı çok soft bir kullanıcıysa bu aynı lastiği 25 kilometrede bitirebilir. Raftan indirdiğiniz lastik 5 senelik bir lastik. Motorun altına girdikten 3 sene sonra kullanım ömrü biter. Aynı şekilde bugün üretilmiş bir lastiği motorunuzun altına takın. Onun da ömrü 3 senedir. Bu değişmez. Motorun altına girmiş lastiğin ömrü 3 senedir. Rafta da en fazla 5 sene bekletebilirsiniz. X bir markası vardır. Kendini ömür kısmına konumladı. Benim lastiğimle 30.000 kilometre yapabilirsin der. Y markası vardır. Benim için ömür değil, güvenlik önemlidir der. Kendini 20.000 kilometreye konumlandır. Aynı kullanıcı için anlaşa dönersiniz. Anlaş der ki ya arkadaş tamam güvenlik önemli. Bunu kuru yolda yoğunlukla kullanıyor ama yolda ne çıkacağı belli değil. Islakta da hafif tozlu ortamda daha iyi tutsun lastiğim der. 18.000 kilometreye konumlandır. Yani bir X markasından 30.000 yaparken öbür Y markasından 30.000 yapmayı kimse beklemesin. Tamir görmüş lastik kullanmak zararlı mı? Elbette ki dışarıdan aldığın bir darbede her halükarda lastiğin ömründen alıyorsunuz. Ama burada önemli olan şudur. Şimdi hepimizin işte top case'lerinde veya ceplerimizde bir fitilimiz vardır. Her an ihtiyacımız olabileceği için. Doğal olarak da bu olması lazım zaten. Ama fitil o anı kurtarmak içindir. Ondan sonra ilk lastik tamircisine gidip mantar yama diye tabir ettiğimiz mantar yamayı hemen yaptırmanız lazım. Çünkü fitil yama sürekli bir hava kaçağına sebep olur. Ki lastiğin en büyük düşmanları da düşük havadır zaten. Düşük havada kullanılmaması gerekir. Her şeyimiz dengemizi bozar. Lastiğin ömründen çalar. O yüzden fitili hemen mantar yamayla değiştirmemiz lazım. Burada tabii lastik üreticisi olarak baktığımızda biz özellikle jel ve köpük uygulanması sonrasında lastiğin balansını bozuyor. Evet özellikle jeller delikleri dolduruyor. Bunları ben de deniyorum. Gerçekten güzel performans veren yerler de var. Ama balansı bozması aslında mecbur kalmadığımız sürece çok tavsiye ettiğimiz bir şey değildir. Bir lastik için lastik üreticisi aslında şu havada kullan diyemez. Biz ne yaparız? Maksimum şu basınçta kullan der ve yazarız lastiğimizin üzerine. Bu tamamen motorun ağırlığına ve kendi dinamik yapısına göre motosiklet üreticileri zaten hangi basınçlarda kullanacağını belirtir. Buna uyulmasını her zaman için tavsiye ederiz. Ama burada bizim kullanıcı olaraktan üstümüze düşen şudur. Eğer biz top case'imiz varsa, yan çantalarımız varsa, artçımız varsa bunları da öngörerekten lastik havalarında gerekli iyileştirmeleri yapmamız lazımdır. Biz lastiğin üzerinde, lastik üreticilerin tamamı için bu geçerlidir zaten, lastiğin kullanılabileceği maksimum kullanım basıncı yazar. Bu o basınçta kullan manasına gelmez. A markası motor var, 150 kilo. Aynı lastiği kullanan B markası var, 200 kilo. Bu iki motorun aynı iç basınçta lastikleri olamaz. Farklı olması lazım. Veya motoru off-road'da kullanırken ayrı basıncı olması lazım, on-road'da kullanırken ayrı basıncı olması lazım. O yüzden biz lastik üreticileri olaraktan maksimum kullanım basıncını yazarız. Ve her zaman kendimize referans olaraktan motor üreticisini gösteririz. Motor üreticisinin dediği basıncı kullanın diye. Gönül ister ki her an elimizde bir şey olsun kontrol edelim. Ama soğuk havalarda baktığınızda ayda bir kontrol etmeniz lazım. Mevsim geçişlerini zaten orada herkes kontrol ediyor. Ama yaz aylarındaysa normalde herhangi bir problem yoksa 3 ayda bir kontrol edilmesi yeterlidir. Soğuk havanın basınç üzerinde negatif bir etkisi vardır. Her zaman için soğuk havada bu genel hani motosiklet lastiği olarak da düşünmeyin sadece bunu. Genel manada tüm lastikler için düşünebiliriz. Soğuk havalarda lastikler havayı daha fazla sızdırır. Lastiğin bittiğini nasıl anlarız? Her şeyden önce lastiği aldığımız tarihi bileceğiz arkadaşlar. Eğer 3 yılı doldurduysa o lastiği çöpe atacağız. Ne olursa olsun. İsterse hiç kullanılmamış olsun. Diğer taraftan nasıl anlayacağız? Omuz kısımları dediğimiz lastiğin köşe kısımlarında T, W ve I harfi yazar. Ve o bölgelerde, desenli yerlerde bir hafif yükseklik vardır. Orası aslında aşınma göstergesidir lastiğin. Lastik oraya kadar kullanılabilir demektir bu. Bunu takip etmemiz lazım. Ama burada bir dipnot koyayım tabii. Kullanıcı performansı çok önemli. Motosiklette bu daha öne çıkıyor. Eğer motora bindiniz, Ankara İstanbul arası otobandan gidiyorsunuz, hiçbir viraj yok, düz kullanıyorsunuz. Düzensiz bir aşınma oluşur. Tabii ki bu da kullanım performansını etkileyeceği için o zaman da değişir lastik. Piyasada işte lastiği mumluyorlar üretilirken falan diye espriler oluyor. Bir lastiği mumlama falan olayı yoktur.
Ama lastiğin güneş enerjisinden, güneş ışınlarından, ozon dediğimiz kısımdan koruyabilmek için hamurunun içerisinde aynı bir elimizin yüzüne sürdüğümüz güneş kremleri gibi, yüzümüze sürdüğümüz güneş kremleri gibi biz hamurun içine koyarız ta başta o. O da dışa hafif bir kusma yapar. Hafif böyle bir matlık gösterir. Rodaj aslında dediğimiz kısım sadece bu matlığın atması için geçerlidir. Hard bir kullanıcıda rodaj 50 kilometredir. Çok yumuşak bir kullanıcıysanız rodaj 200 kilometredir. Lastik üzerindeki desenler kullanım amacına göre dizayn edilen markaya has desenlerdir. Kullanım amacından kastım, kışın kullanacaksanız tabii ki lamel kanalları daha ince olan, yeri vakumlayıp yapışabilecek bir desen yapısı seçmeniz lazım. Özellikle karı tutacak, suyu atacak. Buna yönelik bir dizayn yapıyor olmanız lazım. Offroad'sa daha dişli bir yapıya gitmeniz lazım. Asfaltsa daha düz bir yapıya gitmeniz lazım. Bunu belirledikten sonra zaten tamamen artık bize has olmak zorunda ki bunlar patentlerle dünyaya zaten yayınlarsınız. Herkes kontrol eder bizim desenimizden bir şeyler var mı diye. O yüzden kendinize hastır. Biz 2010 yılında ilk motosiklet kış lastiğini yaptığımızda herkes bize ya ne yapıyorsunuz dediler, boşa yatırım mı yapıyorsunuz dediler. Baktık biz yani evet dedik belki boşa yatırım yapıyoruz ama burada kurşunumuzu deneyeceğiz. Çünkü Türkiye'de kuryecilerden bir talep vardı. Ya kışın biz motorlarımızı kullanamıyoruz. İşte bizi ciddi sıkıntı veriyor şeyleri geliyordu. Biz de kuryecilere hedef kitle belirleyerekten özellikle kuryecilerle bu işe başladık. Daha sonra gördük ki özellikle Doğu Avrupa'da, Almanya, Hollanda, Danimarka buralarda böyle bir ihtiyaç var. Önce oradaki postanelerle başladık. Postane kuryeleri Danimarka'da. Ve bir anda postacılar çok memnun kaldılar. Çünkü kışın gerçekten dağıtımda zorlanırken kış lastiğiyle dağıtıma başladılar. Oradan Almanya ve Hollanda'ya indik ve baktık ki Türkiye'de de güzel bir pazara gidiyoruz. Ondan sonra tamamen yatırımımızın aslında büyük şeyini kış lastiğine çevirdik. Daha sonra dünyada ilk defa yapılmış olan Adventure Enduro tarzı büyük motorlara dünyanın ilki diyebileceğimiz bir şey yaptık. Kış lastiğini yaptık. Bu bizim için gurur verici bir şeydi. Tabii kış lastiği niye yaz lastiği gibi değil? Sadece desenle mi değişiyor? Yok. Aslında bu desen kısmı görsel kısmı. Ve hani daha basit kısmı. Kış lastiği niye kış lastiğidir? Kış lastiği içerisindeki karışımın yapısındandır. Niye yapısından? Biz diyoruz ki iddialıyız. Kış lastiğinde eksi 15 dereceye kadar bu lastiği kullanabilirsin. Normal bir yaz lastiğine baktığınızda arkadaşlar 7 dereceden sonra artı 7 dereceden sonra özelliğini kaybetmeye başlar karışım. Tutmamaya başlar. Zaten sıfırın altına düştüğünde de artık hani ne diyeyim odunun üstünde gidiyorsunuz diyeyim. Biraz kaba bir tabir olacak ama o hale döner. Ama kış lastiği ise eksi 15 dereceye kadar hem yumuşaklığını korur hem fren mesafesini sağlayabilir. Tabii kimse şunu hayal etmesin hani karın üstünde gidiyorum kış lastiğini taktım bas bas gideceğim değil bu. Kış lastiğinin oradaki amacı nedir? Güvenli bir şekilde duruş mesafesini sağlayabilmek, güvenli bir şekilde kalkışı sağlayabilmek. Kış lastiğinin zaten amacı budur. Biz de bu amaca hizmet etmek için dediğim gibi önce kuryelerle, İstanbul'daki kuryeler bize bu işi aslında heveslendirdi diyeyim. Ama daha sonra Doğu Avrupa gerçekten bu işin nirvanası oldu bizim için. Ve ilginçtir şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bizim Türkiye'de en çok kış lastiği sattığımız yer Antalya bölgesi. Anlaş, Sirkeci'de özellikle bisiklet ve motosiklet toptancılarının bir araya gelerekten kurduğu bir firmadır. Bunu IRC Japon firmasının know-how'ıyla kurmuştur. Günümüze geldiğimizde 1990'lı yıllarda tamamen IRC know-how'undan kurtulup Anlaş kendi know-how'ını geliştirmeye başlamıştır. 2010 senesinden itibaren ise Anlaş markasıyla hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem de dünyanın her tarafında kendisini büyütüp artık markaya yatırım firma olmuştur. Burada önemli olan niye biz motosiklet lastiğini seçtik? Baktığımızda motosiklet lastiğinde gerçekten açık bir kapı var. Bu açık kapıdan kastım şu an bir otomobil lastiğini her tarafta üretebiliyorsunuz. Herkes üretiyor. Ve ciddi hacimlerle üretiyor. Ama motosiklet lastiğinde bir 7 tane tap var, bir de uzak doğu var. Biz iddialı bir yola çıktık. Dedik ki biz uzak doğulu değiliz. Biz motosiklet lastiğinde herkesin bildiği tap 7 vardır. En iyi 7 marka. O en iyi 7 markanın arasında olmak zorundayız. Birinci hedefimiz ürün kalitesiyle bunu sürekliliğini sağlamak. Şu an iyi bir noktadayız ve sağladık da. Bunların arasındayız artık. Ama insan bilinci çok önemlidir. Marka bilincini artırmamız lazım bizim bunu devam ettirebilmemiz için.
O yüzden şu anda marka yatırımımız bizim en büyük yatırım kalemimizdir. Bu yüzden İtalya EICMA dünyanın en büyük fuarında da varız. Yarın Köln'deki lastik fuarında da olacağız. Tayvan'da da varız. Kanada'da da varız. Her şeyden önemlisi dünyada varız artık. Ve dünyadaki her yerdeki fuardayız. Buradan tüm motosiklet kullanıcı arkadaşlar, motosiklet sevdalılarına şunu unutmamamız lazım. Motosikletin üzerinde gerçekten o rüzgarı yediğimiz zaman büyük bir haz duyuyoruz. Ama evde her zaman bizi bekleyen birisi var. Yolda karşımıza çıkacak birisi var. O yüzden tüm güvenlik ekipmanlarımızı, kaskımızdan montumuza, çizmemize ve doğru lastiği seçimimize kadar kendimize, ailemize, çocuklarımıza dikkat edelim.